Öncelikle camimizin sağ kısmını çalışacağız. Şu kısmını zaten parça halinde çalışmıştık. Şurasını yaptık biz. Şimdi bu kağıtta şöyle yapıyorum. Buradan dümdüz iniyorum. Şurayı atıyorum. Şuradan da pay alıyorum. Şimdi pencerelerin içlerini boşaltacağız. Bunu tam açıyorum. Pencereyi açıyorum. Buradaki pencereyi açıyorum. Bunu açıyoruz. Şu kısma geçmeyeceğiz. Burasını diğer parçada çalışacağız. Bunları da kare kare açacağım. Çünkü içerisinde küçük çizgiler halinde pervazları var. Parça parça açıyorum bunları. Bu çok net değil. Yine bunu da kare kare açacağım. Çünkü birbirinin devamı olarak gelen camlar. Yine bunu da kare kare açıyorum. Bunu da kare kare açıyoruz. Şimdi alt kısımdaki sütunların aralarını temizleyeceğiz. Tüm bu kestiğimiz yerleri boyuyoruz, cımbızlıyoruz. Arkasını çevirip ütülüyoruz.
Daha sonra da camimizin formunu verip yerine monte edeceğiz. Boyayıp cımbızladık, ütüledik. Şimdi formunu vereceğiz. Şu kısım bizim iç kısma doğru bakması lazım. O yüzden parmağımın üstünde hafif kırıyorum. Bir de çatımız var. Çatımızı da içe doğru kırıyorum. Ve üçgen bir görünümü olsun. Dilerseniz bunu daha sonra da tekrar koyabiliriz çatıyı. Eğer böyle güzel durursa böyle bırakacağım. Yoksa tekrar küçücük bir üçgen parça kesip üzerine yapıştıracağım. Şu şekilde bir görünüm elde ettim. Hemen burada deneyelim. Evet, bu şekilde monte edeceğiz. Silikonumuzu hemen sıkıyoruz. Sadece şu uç kısmını hafif bastırıyorum. Şekline göre yerleştiriyorum. Bunu da bu şekilde monte ettik. Şimdi şu kısma geçiyoruz. Hemen kesmeye başlıyorum. Bu kısımdan dümdüz çıkacağım. Zaten yer olarak belli. Bu kısım bunun üstünde. Keseceğim yerde buradan başlıyorum. Şuraya kadar iniyorum. Yine şu kısmı kendim görüyormuş gibi yapıyorum. Onun üzerine zaten sahil gelecek. Çatısını şekline göre kesiyorum. Buradaki bütün pencereler kare kare açılacak. Üstten ovallik veriyorum.
Devamında yine bütün pencereleri bu şekilde kare kare açıyoruz. Açmamız gereken diğer yerler burası. Devamında bunu ve bunu aynı şekilde açacağız. Buradaki pencereleri de yine kare kare açacağız. Bir de şuraları açacağız. Yine boyayacağız, cımbızlayacağız, ütüleyeceğiz ve yerine monte edeceğiz. Tüm pencereleri açtıktan sonra. Tüm pencerelerini açtım, ütüledim. Şimdi yine şeklini veriyorum. Hafif sağa doğru dönük şu kısım. O yüzden parmağımın üstünde kırıyorum bir miktar. Çatı kısmını geriye doğru kırıyorum. Hatta çatısını cımbızla da kırabiliriz. Şöyle bakıyorum. Evet. Arkasını silikonlarını sıkıyoruz. Ve yerleştiriyoruz. Bu kısmı da bitirdik. Şimdi üzerinde bulunan şeritler var. Onları keseceğiz. Şuradaki üçgen parçalar var. Onları kesip boyutlandıracağız ve caminin bu kısmını bitirmiş olacağız. Şimdi şu aradaki şeritleri alacağım. Bunu aldım. Buradakini alıyorum. Bu üst kısımdakini alıyorum. Yine bir başka kağıttan şurada var şerit, onu alacağım. Şuradakini alacağım. Şunu alacağız. Bunu alacağız. Boyayıp cımbızlayacağız. Ve tablonun üzerine yapıştıracağız. Yine burada var uzun bir şerit şeklinde sütun. Onları da alıp boyayıp cımbızlayıp yerine monte edeceğiz. Sadece burada yapmamız gereken bu şerit halinde aldıklarımızın şu orta kısmını çıkaracağım. Tek çizgi halinde yerleştireceğim ki o ara derinlik kazansın.
şu üst parçayı yerleştireceğim. Bu benim parçam olacak. Şu arayı atacağım. Onu kullanmayacağım. Her şeritte bunu yapacağım. Şu aradaki parça, bunu kullanmıyoruz. Çizgi halinde yerleştireceğiz. Şimdi kestiğim çizgi şeklindeki şeritleri yerine monte ediyorum. Buranın hemen köşeden şu kısmını hafif kırıyorum. İçe baksın diye. Silikonumu sıkıyorum. Böylece yapıştırıyorum. İki çizginin arası boş kalmış oldu. Bunu yaptık. Bunu şuradaki şeridi, çatının altındaki şeridi, şu şeritleri, buradaki şeridi ve buradaki şeridi yapıştırıyorum. Burada da var. Onu da yapıyoruz ve tüm boyutlandırma işlemlerini bitirip devam edeceğiz. Caminin büyük bir kısmını ben kabarttım. Sizlere de anlatmıştım. Sizlere söylemediğim ama devamında yaptığım ufak tefek işler var. Mesela şu üçgenleri koydum üzerine kesip. Şunu tekrar koydum. Bunu. Şu arkada yine incecik çizgiler halinde. Yani boyut verebileceğimiz, tekrar koyabileceğimiz her şeyi burada kabartabilirsiniz. Bu tabloda zaten en çok işimiz camide var. O yüzden ne kadar çok boyut verebilirsek o kadar işimiz güzel olur. Şimdi şu pencerelerin etrafını yerleştireceğim. Bir tane ben yaptım. Şöyle yapacağım. Şu iç kısmını tamamen boşaltıyorum. Keseceğimiz yer belirli zaten. Dışından da kesiyorum. Pencereleri bu çerçevesinin içine alacağız ki derinlik kazansın. Hemen etrafını boyuyoruz. Bir miktar da silikon sıkıp yerine monte ediyoruz. Böylece buraya da bir derinlik kazandırmış olduk. Gördüğümüz bütün pencerelerde bu işlemi yapacağız. Şu alt tarafta var. Bir de şu köşesinde var. Kalan kısmında başka hiçbir işlem yapmayacağım. Ve böylece camiyi bitirmiş olacağız. Caminin boyut verme işlemini bitirdik artık. Şimdi şu arkadaki evin
kolonlarında birkaç tane koyacağımız yer var. Onları yapacağız. Bir de şuraya geçmeden önce şöyle bir düzenleme yaptım. Şu arada bir tane çöp şişim vardı. Çok öne geldiği için onu çıkarttım. Arasına silikon döküp yapıştıracağım. Yine şurada bir çöp şiş vardı. Onu kaldırdım. Silikonla yapıştıracağım. Ve şu uç kısmına tekrar bir kağıt koymamak adına şöyle yaptım. Hafif kaldırdım ucunu. Biraz şöyle bükerek şekil verdim. Şu kısmını havada tuttum ki yapışık olmasın. Böyle aşağı doğru dümdüz değil de hafif bir ovallik verdim. Karşıdan baktığımızda tablomuz böyle aşağı doğru değil de yol görünümü verdim. Şimdi bu aralarına da silikonları sıkıp havada kalmasını sağlayacağım. Onlar kururken de bu aradaki küçük evi çalışacağız. Şimdi arkadaki geride kalan binaların kolonlarını yapacağız. Öncelikle şu pencerenin etrafındakini çerçeveye alıyorum. D şeklinde burası. Bu birinci parçamız. Yine şuradaki ağacın arkasında kalan pencerenin duvarını alıyorum. Bir miktar yeşilliklerin arasından pay alıyorum. Araya itekleyebilmek için. Bu pencerenin üstünde kolon var. Şu arasını boşaltıyorum. Şuradan pay alıyorum. Bu şekilde koyacağız bunu. Hemen şuradaki pencerenin kenarını alıyorum. Bir miktar ağaçtan pay aldım. Arasına gizleyebilmek için. Bir miktar da aşağıdan pay aldım. Yeşilliklerden. Şimdi hemen yandaki pencereye geçiyorum. Derinlik katabilmek için sadece duvarların kenarlarındaki parçaları alıyorum. Bu ikinci parçası buranın. Yine burada var. Bir de şu üst tarafta var. İçinin dikdörtgen kısmını alıyorum şöyle. Bunu da içine alıyoruz. Şuradan başlıyorum. Bir tane de burada var. Hemen bunu da boşaltıyoruz.
Şuradan devam ediyorum. Birazcık ağaçtan pay alıyorum. Şekline göre kestim. Bu da bu kısmı. Bir de şurada kolon var. Bunu yapıştırmadan önce bu kolonu alıp onu yapıştırın. Sonra bunu üzerine yapıştırın. Şimdi şurada pencerenin etrafını koyacağız. Camın içini boşaltıyoruz. Bunu alıyoruz. Bir de şurada kare şeklinde sadece kenarını alacağım bunun da. Şuradaki direkten bir miktar pay alıyorum. İçinde sanki bir resim varmış gibi bir yer burası. Şu uç kısımlarından pay aldım. Hem direkten hem ağaçtan. L şeklinde bu da. Bunu da buraya yerleştireceğiz tablomuzda. Burada başka alabileceğimiz şu kapının çerçevesi var. Bunu da aldık. Yine şurada bir çerçeve var. Direğin arkasında kalmış bir kısmı. O yüzden direkten bir miktar pay aldım. Çok az da bir beyazlık var. Aşağıdan da bir miktar pay aldım. Bunu da bu şekilde çıkarttım. Şimdi şurada var bir tane de. Burayı ağaçla birlikte alıyorum. Şöyle aşağıya iniyorum. Şu iç kısmındakini almıyorum. Bariz belli olan üsttekini alıyorum. Alttakine zaten bu parçayı koyunca derinlik verecek. Bunu da L şeklinde kestim. Şimdi kestiğimiz bütün parçaları boyayıp yerine monte edeceğiz. Kestiğimiz bütün parçaları yerine monte ettim. Sadece şurada kestiğimiz bir tane dikdörtgen gibi bir parça vardı. Onu ağacın üstünden koydum ki daha geride kalmasın. Çünkü üzerine tekrar ağacın kökünü koyacağız. Şimdi şuradaki parmaklıklara geçiyoruz. Parmaklıkları şekline göre kesiyorum. Üst kısımları üçgen üçgen. Şuraya geldiğimde yandaki duvardan bir miktar pay alıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Şu dalgalardan da bir miktar pay alıyorum. Şuradan sıfırlıyorum.
Şimdi bu aralarından birazcık boşluk bırakıyorum. Parmaklık olduğu belli olsun diye. Burada çok belirgin değil. Ben kendim gördüğüm kadarıyla şekil veriyorum. Bu şekilde aralarını açtım. Bunu da hemen boyayıp cımbızlayıp ütüleyeceğiz. Şimdi diğer parmaklığa geçiyoruz. Yine şu yarım duvarımız vardı. Bir kısmını da buradan pay alıyorum. Biraz da dalgaların içine iniyorum. Çünkü o dalgaları tekrar koyacağız ki parmaklıklar yarım kalmasın. Şu duvardan yine pay alıyorum. Onları da yine tek tek üstüne koyacağız. Hemen boşluklarını veriyorum. Uç kısımları zaten üçgen üçgen. Şuradan sıfırladım. Hemen bunların aralarını da açıyorum. Çok belirgin olmadığı için ben kendime göre hafif şekil veriyorum. Bu da tamam. Şimdi şuradaki parmaklığa geçiyoruz. Yine duvarımızın yarısı burada. Bir de bu duvardan biraz pay alıyorum. Tekrar parmaklıkların tepelerindeki üçgen şekilleri veriyorum. Yine buralarda net değil. Üçgenleri kendim oluşturuyorum. Şuradan sıfırlıyorum. Yine bu üçgenlerin aralarını da boşaltıyorum. Hem de hemen bunları boyayıp cımbızlayacağız. Bir yerine monte edeceğiz. Bir de şu arada boşluk var. Onu da alıyorum. Üçüncü parçamız da tamam. Kestiğimiz parçaları ben boyadım. Şu alt kısmına bir miktar silikon sıkıyorum.
bastırmadan yerine bırakıyorum. Yine bunun da hemen altına sıkıyorum. Çok düz bırakmıyorum. Birazcık elime şekil veriyorum elimle. Bunu da yerine takıyoruz. Şimdi bu aradaki sütunlara geçeceğiz. Şimdi şuradaki sütunlardayız. Sütunun zaten şekli belli. Tamamen şekline göre alıyorum. Sadece çok azıcık şu dalgaların olduğu yerden pay verdim. Bir tane burada var. Yine burada. Tam şekline göre alıyorum bunu. Hemen bir yanında var. Bir tane de burada var. Şimdi boyuyoruz bunları da yerine monte ediyoruz. Ütüledim ve tırnağımla şöyle ortasından hafif bombeleştirdim. Hemen altına silikonumu sıkıyorum. Yerine monte ediyorum. Bunları da yapıştırdıktan sonra üzerlerinde üçgen parçaları var. Tekrar boyutlandırmak için oraları yapacağız. Evet, bunları da tamamladık. Şimdi şurada bulunan üçgen parçaları keseceğim. Bu bizim duvarımızın üst kısmına derinlik katacak. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Hemen yine bunları da ütülüyoruz, boyuyoruz. Kestiğimiz parçaları aynı şekline göre yerleştireceğiz. Ve bu duvarı bitirmiş olacağız.